Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün Ramazan bayramının son günü arkadaşlar. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun diyorum. Yarın pazartesi yeni bir haftaya başlayacağız. Ve yarından itibaren oyunda bizleri bekleyen etkinlikler, oyuncu paketleri var. Yarın neler gelecek? Bir de geçtiğimiz perşembe günü güncelleme vardı. Eğer güncelleme işlemini gerçekleştirmediyseniz, belki yedek hesabınız vardır. Oyuna girmediyseniz girebilirsiniz arkadaşlar. Güncellemeden dolayı herkese, güncellemeyi gerçekleştiren herkese Player of the Week'ten bir tane ücretsiz top açma hakkı hediye edilmişti. Oldu ki oyuna 3 gündür giriş yapmıyorsanız bugün girip o hediyeyi alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar dün 500 futbol puanı kazanabileceğimiz oyuna mesaj gelmişti. Çarşamba günkü videomuzda değindiğimiz konu. Linke tıklayıp anında 500 futbol puanını alabiliyoruz. YouTube'a yönlendiriyor, o kadar. Tekrardan oyuna geri döndüğümüzde hediye kutusunda 500 futbol puanı görünmekte. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü Japon Ligi'ne özel 2 tane etkinlik gelmişti. Yarın yine etkinlikler gelecek. Bunların bir tanesinden 60.000 GP ve yanına bir tane beceri antrenörü eklediler. Artık etkinliklerden de beceri antrenörü kazanabiliyoruz. Bir tanesinden de 50 futbol parası, yanında da 3 tane beceri antrenörü veriliyor. Her iki etkinliği tamamladığımızda toplamda 50 futbol parası, 60.000 GP ve 4 tane beceri antrenörü kazanmaktayız. Perşembe günü sürpriz bir şekilde Konami birçok paket getirdi. 8 tane Big Time'ın yer aldığı paket var. Bunlardan top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa kadromuzdaki maksimum seviyeleri bunlar. Fakat çıkarması gerçekten zor. 50 futbolcu içerisinde bir tane Big Time ve birkaç tane de güzel futbolcu var. Buradaki oyunculara baktığımızda Martinez'in hücum özellikleri gerçekten güzel. Bir daha böyle bir kartı gelmeyebilir belki kendisinin. Dybala 100 seviye, Coman 100, Rafael Leao 100, Rashford 99'a kadar çıkıyor. Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip. Gavi 99 sol kanatta. Ben Yedder 98 ve Arsenal takımının sağ beki Tomiyasu da 98'e çıkıyor ama Tomiyasu'nun da defansif özellikleri çok iyi olmuş. Ben Tomiyasu'yu da beğendim. 100 seviyeli futbolcular da gerçekten güzel ama çıkarması gerçekten zor. Ve bir haftalık geldi. Bu perşembeye kadar süreleri var. Perşembe günü gelen Player of the Week'ten 2 tane ücretsiz top açma hakkımız var. Birisini güncellemeden dolayı Konami ücretsiz olarak herkese verdi. Diğerini ise etkinliklerden kazanabiliyoruz. 3 tane de paramızla açabiliyoruz. Toplamda 5 tane oyuncu çıkarabilmekteyiz. Top açılımı yapmamış, yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa kadromuzdaki seviyeleri bunlar. Mbappe 100 seviye, 97'lik, 96'lık daha düşük seviyeli futbolcular yer almakta. Bugün bitecek oyuncu paketleri var. 2 tane oyuncu paketinin bugün son günü. Pazartesi gelen Liverpool paketi, özellikle de Robertson burada 99 seviyeye kadar çıkıyordu. Bu paketin son günü. Bir de bir ay önce gelen bir paket vardı. 16 oyuncunun yer aldığı. Bu da bugün bitiyor arkadaşlar. Yarın yeni oyuncu paketleri gelecek. Yarın gelecek paketlere baktığımızda eFootball Championship Vol 3 geliyor. 16 futbolcu var. 8 takımdan 2'şer tane futbolcu seçiliyor. Seviyeler bunlar. Kadromuzda daha da yüksek seviyeye çıkacaklar. Roma takımının oyuncuları düşük seviyeli. Stoperi de 92, sol beki de 92. Ama Barcelona tarafına baktığımızda Ferran Torres ve De Jong 95 seviye, kadromuzda 97, 98 gibi seviyelere çıkacaktır. Bayern Münih'e geçtiğimiz zaman Upamecano 94. Ben şimdi ne zaman Upamecano'yu görsem Bayern Münih Manchester City maçı diyeyim. Bayern Münih kendi sahasında oynanan o maç aklıma gelecek. Haaland Upamecano'yu perişan etti. Onun için kariyerin en kötü maçlarından birisiydi. Haaland'ı bu sezon tabi durdurmak çok zor. Upamecano da Haaland karşısında çok ezildi. Hatalar yaptı. Bir tane de kırmızı kart gördü ama orada Haaland offside'e düştüğü için hakem kırmızı kartı iptal etmişti. Ama yine de Haaland'ı durduramadı ne yazık ki. Şimdi ben bu adamı ne zaman görsem hep o Haaland'la ikili mücadeleleri aklıma gelecek. Bir süre daha aklımdan çıkmaz. Bayern Münih'te 2 maçta da ezildi. Bir de teknik direktörlerini değiştirdiler. Nagelsmann'lı Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde hiç gol yememişti. Manchester City karşısına Tuchel'le çıktılar. Tuchel'le şu an oynadıkları maçlara baktığımızda da 6 maçın 2 tanesini kazandılar. 4 tanesini kazanamadılar. Tuchel de Bayern Münih'te iyi başlayamadı. Tuchel'i de kovmazlar herhalde. Çünkü Nagelsmann'ın maaşını da ödemeye devam ediyorlar. Dünyanın parasını verecekler sözleşmeyi feshettikleri için. Şimdi Tuchel'le de anlaşma yapmışlar. Onu da kovarlarsa 2 tane üst düzey menajer dünyanın parasını tazminat olarak veriyorlar. Biz oyunla alakalı devam ettiğimizde Martial 93 Manchester United'dan. Manchester United'ın da sol beki geliyor. Roma'nın da sol beki. İkisi de düşük seviyeli. Keşke daha yüksek seviyeli olsalardı. Arsenal takımında Partey 95. Arsenal deyince de aslında çok şey söylenir de şampiyonluğu elleriyle veriyorlar adeta.
Smith Rowe 93 seviyeyle gelecek. Inter takımında Bastoni 94, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi mücadele ediyor. Lukaku 93. Monaco takımının seviyeleri de düşük, 92-90. Milan takımına geçtiğimizde kaleci Maignan 94, Şampiyonlar Ligi'nde çok iyiydi. Inter takımının kalecisi Onana olsun, Maignan olsun, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde iyi kalelerini koruyorlar. Milan takımının sağ kanat futbolcusu Messias da 90 seviye. Pakette düşük seviyeli isimler de var. Yüksek seviyeli az sayıda futbolcu da yer alıyor. Bu paketin dışında arkadaşlar bir tane daha paket geleceği söylendi. O da Arsenal-Chelsea derbisi var ama 2 Mayıs tarihinde, bu hafta değil bir sonraki hafta Salı'ya denk gelmekte. 2 Mayıs tarihinde olacak bu derbi için Konami bir derbi paketi getirecekmiş. Yarın mı getirir yoksa haftaya pazartesi mi? Bazı yerler yarın geleceğini söylüyor. Bu paketi yarın da görebiliriz. Eğer yarın gelmezse haftaya pazartesi kesinlikle gelecek. Şimdi bu pakette yer alan 4 tane Arsenal'lıya baktığımızda Ødegaard var. Stoper Gabriel var. Kaleci Ramsdale var. Sol kanat futbolcusu Martinelli. Chelsea takımına geçtiğimizde stoper Fofana, defansif orta saha Zakaria, Havertz var gizli forvet, ofansif orta saha Mount. Hiç santrafor yer almıyor. Orta saha ve savunma futbolcuları ağırlıklı bir paket karşımızda. 2 Mayıs tarihinde oynanacak Arsenal-Chelsea derbisi ama Arsenal takımı ligde son 3 maçını kazanamadı. Farklı bir şekilde öndeydi ama son haftalarda kaybettiği puanlar yüzünden artık Manchester City'ye geçilecek. Manchester City takımının daha oynamadığı 2 tane maç var. Şu an puan durumuna baktığımızda Arsenal takımı 32 maçta 75 puan topladı. Son 3 maçı berabere bitti. Manchester City takımının 2 maçı eksik. 30 maçta 70 puanı var. Manchester City eksik 2 maçını aldığında 1 puan öne geçiyor arkadaşlar. Bir de City takımı hafta içi çarşamba günü Arsenal'ı kendi evinde ağırlayacak. Arsenal'ı şu anki formda Manchester City büyük ihtimalle yener gibi görünüyor. Bir tarafta formsuz bir Arsenal, eli ayağı birbirine girdi. Diğer tarafta tecrübeli yıldızlara sahip, birçok şampiyonluk kupası kaldırmış, kurt diyebileceğimiz bir hoca var. İşleri çok zor Arsenal takımının. City takımı geriden geldi ve şampiyon olacak gibi görünüyor. Ben de Arsenal'ın şampiyon olmasını çok istiyordum. Hala da istiyorum. Daha bitmedi. Pes etmek yok. Ligin sonuna daha var ama işleri çok zor. Manchester City takımı rüzgarı arkasına aldı. Yani buradan büyük ihtimalle şampiyonluğu vermez gibiler. Real Madrid'le de Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştiler. Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilirler mi? Tabi orada yarı finalde form durumu ne olursa olsun bir Real Madrid var. Şampiyonlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi takımı. Real Madrid'in arenası orası. City takımı bu sefer Real Madrid'i eleyebilir mi? Geçen sene neredeyse eleyeceklerdi. Uzatmalarda verdiler turu. Çok güzel maçlar bizleri bekliyor ama bir futbol sever olarak hem lig maçları olsun hem de Şampiyonlar Ligi'nde güzel, seyir keyfi yüksek, zor maçlar olacak. Biz oyunla alakalı devam ettiğimizde yarın Round 1 etkinliği geliyor ve son kez geliyor arkadaşlar. Artık bu Round 1 bitiyor. Yarın gelecek Round 1'den e-futbol puanları kazanacağız. Hem Round 1 mücadelelerinden e-futbol puanı kazanabiliyoruz. Bir de görevler falan gelmekte. Linke tıklama gibi etkinlik, mesaj da gelebilir. Genelde Round 1'in geldiği hafta biz neredeyse bir futbolcu alacak kadar puan kazanabiliyoruz. Yarın da bu hafta da yine e-futbol puanları biraz fazla kazanabiliriz. Perşembe günü o kadar çok paket geldi ki 2 tane Meksika takımına özel paket geldi. Bir tane etkinliğimiz var. 45 gün daha süresi var. Artık bu etkinliği 45 gün göreceğiz. Buradan 4 tane ücretsiz top açma hakkı verilmekte. Bir de oyuna giriş yaptığımızda da 2 tane veriyorlar. Toplamda 6 tane ücretsiz top açma hakkı. 3 tanesini Tigres paketinden, 3 tanesini de Pumas takımından kullanabiliyoruz. Seviyeler bunlar arkadaşlar. Kadromuzda biraz daha yüksek seviyeye çıkıyorlar. 3 tane futbolcu 92 seviye, diğerleri düşük seviyeli. Perşembe günü bazı takımların dizilişi değişti ama uzun süredir beklenen böyle sıra dışı dizilişler ne yazık ki yine gelmedi. Şöyle birkaç tane dikkat çeken farklı dizilişlere baktığımızda San Marino takımı örneğin 5-3-1-1 dizilişiyle oynamakta. Şöyle bir savunma yapayım, 5'li bir savunma hattım olsun. Göbekleri de dos yapsak orada 8'li bir savunma hattı. Bir de 4-2-2-2 dizilişine sahip çok fazla menajer takım var bu hafta. 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha oynatabileceğimiz takımlar. River Plate var Arjantin liginden. Brezilya'dan Fluminense var. Birçok takım bu dizilişi bu hafta kullanmakta. Bazı arkadaşlarımızın yorumlarda sorduğu dizilişlerden birisi de 4-1-2-3 dizilişi. 2 ofansif orta sahalı 2 açıkta. Bu dizilişe sahip tek bir takım var.
İran'dan Sepahan SC. İran milli takımı da bu dizilişte deniyor ama hiç alıp denemedim. Fakat bu takım uzun süredir devam ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi takımlarını listelediğimizde bulabiliriz. AFC Şampiyonlar Ligi kısmında Sepahan SC takımı. Oyunda etkili dizilişlerden birisi. Son olarak arkadaşlar videomuzu böyle bulmaca tadında bir görselle tamamlamak istiyorum. Twitter'da ben futbolla alakalı paylaşımları da takip eden birisiyim. Orada Asist Analiz diye Twitter sayfası zaman zaman böyle bulmaca tadında bir görsel paylaşıyor. O paylaşımlardan birisiyle videomuzu tamamlayalım. İlk 11'imiz var ve bu ilk 11'de 2 tane yere soru işareti konuldu. Bu soru işareti konan 2 pozisyona M harfiyle başlayan hangi futbolcular gelebilir? Aklınıza ilk gelen 2 ismi yazabilirsiniz. Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonrasında çok daha iyi futbolcular aklınıza gelebilir. Yok bu olsa, farz edin oyun içerisinde böyle farklı bir kadro kurmayı düşünüyorsunuz. M harfiyle ismi başlayan bir takım kurduğunuzda soru işaretli yerlere siz ne getirirdiniz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.